bebeğin beyninde yaşamın ilk yıllarında her saniye yaklaşık 1 milyon yeni bağlantı oluşuyor. 1 milyon her saniye. Düşünmesi bile zor. En şaşırtıcı kısmı ise şu. Bebeğin beyin gelişimini desteklemek için pahalı oyuncaklara, daha fazla aktiviteye ya da kusursuz bir ebeveyne ihtiyacı yok. Bilim insanları yıllardır süren araştırmalar sonrasında şu sonuca ulaştı. Bir bebeğin beyni çoğu zaman büyük şeylerle değil, küçük ama tekrar eden anlarla şekilleniyor. Bugün bilim insanlarının bebeklerin beyin gelişimini hızlandırdığını ortaya koyduğu alışkanlıklardan bahsedeceğiz. Ve belki de güzel olan haber şu, bunların çoğunu zaten yapıyor olabilirsiniz. Birinci yöntem, aynı kitabı tekrar tekrar okumak. Eğer evinizde küçük bir çocuk varsa, muhtemelen aynı kitabı kaç kez okuduğunuzu çoktan saymayı bıraktınız. 10. kez mi, 50. kez mi? Bazen şöyle dediğinizde oluyordur. Gerçekten yine mi bu kitap? İlginç olan şu, çocuklar tekrarları sever. Çünkü yetişkinlerin aksine tekrar onlar için sıkıcı değildir. Öğrenmenin en önemli yollarından biridir. Araştırmalar düzenli olarak kitap okunan çocukların her yıl on binlerce daha fazla kelime duyduğunu gösteriyor. Üstelik kitapta okuduklarımız yalnızca günlük konuşmalarda kullandığımız kelimeler olmuyor. Böylece kitap okurken bebekler günlük hayatta daha az duydukları birçok farklı kelimeyle tanışıyorlar. Ve bebek beyninin ilginç bir özelliği var. Birlikte kitap okurken yalnızca dil merkezleri çalışmıyor. Dikkat, hafıza, hayal gücü ve ileride okumayı öğrenecekleri sinir ağları da aynı anda oluşuyor. Araştırmalar erken dönemde kitaplarla tanışan çocukların dil gelişimi ve anlama becerileri açısından önemli avantajlar elde edebildiğini gösteriyor. Ama kitapların sağladığı tek şey kelimeler değil. Birlikte geçirilen sakin birkaç dakika, ortak dikkat, aynı hikayeye birlikte odaklanmak ve sıcak bir etkileşim. Çocuk gelişimi uzmanları bu tür yakın etkileşimlerin öğrenme kadar duygusal gelişim için de önemli olduğunu vurguluyor. İşte bu yüzden aynı kitabı 100. kez okuyor olmanız zaman kaybettiğiniz anlamına gelmiyor. Tam tersine bebeğinizin beyninin tam da ihtiyaç duyduğu şeyi tekrar tekrar yapıyor olabilirsiniz. Ve bazen bir çocuğun en sevdiği hikaye yeni olan değil, kendini güvende hissettiği hikayedir. İkinci maddemiz size yardım etmesine izin vermek. Bir çorabı sepete atmaya çalışıyor, çamaşırları taşımak istiyor, bitkileri sulamak için küçük bir sulama kabını alıyor ve dürüst olalım, bazen işleri kolaylaştırmıyor. Tam tersine biraz daha yavaşlatıyor. Bu yüzden birçok ebeveyn zaten kısıtlı olan vaktinde işleri daha hızlı ve düzgün yapmak için kendisi yapıyor. Ama ilginç olan şu, bilim insanları küçük çocukların yardım etme isteğinin sadece oyun olmadığını düşünüyor. Aslında çocuklar hayatlarının ilk yıllarında yetişkinlerin yaptığı işlere katılmak için güçlü bir istek duyuyor. Çünkü onlar için yardım etmek bir işe gerçekten dahil olmak anlamına geliyor. Ve beyin açısından bakıldığında küçük görünen bu görevler düşündüğümüzden çok daha karmaşık. Bir çorabı sepete atmak, bir kaşığı masaya taşımak, oyuncakları yerine koymak, bütün bunlar sırasında çocukların beyni aynı anda birçok beceriyi kullanıyor. Planlama, dikkat, sıralama, ince motor becerileri ve problem çözme. Araştırmalar bu tür günlük aktivitelerin özellikle beynin ön kısmında bulunan ve yönetici işlevler olarak adlandırılan becerileri desteklediğini gösteriyor. İşte bu beceriler odaklanma, dürtü kontrolü, plan yapma ve bir işi başlatıp bitirebilmenin temelini oluşturuyor. Üstelik burada sadece beceri gelişmiyor. Bir çocuk kendi başına küçük görevleri tamamladığında beyin ödül sistemi de devreye giriyor ve ortaya çok önemli bir duygu çıkıyor. Ben yapabiliyorum. Bu duygu özgüvenin ve öz yeterlilik hissinin temel taşlarından biri. Bu yüzden bitkileri biraz daha fazla sulaması, çorapları yanlış sepete koyması ya da işi sizin kadar hızlı yapamaması aslında en önemli şey değil. Çünkü çocuklar mükemmel yaparak öğrenmezler, yaparak öğrenirler. Bir çocuğun ihtiyacı olan şey her şeyin onun yerine yapılması değil, kendini ailenin gerçek bir parçası gibi hissedebilmesi. Üçüncüsü ise onunla günlük küçük sohbetler yapmak. Örneğin bebeğin camdan dışarı bakıyor, bir kuş görüyor, parmağıyla işaret ediyor ve siz evet kuş diyorsunuz. Oyuncağını size uzatıyor, siz alıp teşekkür ederim diyerek tekrar ona veriyorsunuz. Bir ses çıkarıyor, siz de ona cevap veriyorsunuz. Bütün bunlar size sıradan gelebilir. Ama bilim insanları çocukların beyin gelişimi açısından en güçlü araçlardan birinin bu küçük karşılıklı etkileşimler olduğunu söylüyor. Araştırmacılar buna serve and return adını veriyor. Tıpkı küçük bir tenis maçı gibi. Bebeğiniz bir işaret gönderiyor, siz cevap veriyorsunuz, sonra sıra tekrar ona geçiyor. Ve bu küçük karşılıklı anlar onun beyninde her gün milyarlarca yeni bağlantının güçlenmesine yardımcı oluyor. Çünkü iletişim yalnızca konuşmayı öğrenmekten ibaret değil. Sıra beklemeyi, karşılık vermeyi, ortak dikkat kurmayı ve başka insanlarla bağlantı kurmayı da iletişim sırasında öğreniyoruz. Üstelik bu süreç yalnızca dil gelişimini desteklemiyor. Sıcak ve duyarlı karşılıklı etkileşimler, güvenli bağlanma ve duygusal gelişim için de önemli. Bu nedenle bebeğiniz aynı arabayı size gün içinde 15. kez gösterdiğinde ya da aynı sesi tekrar tekrar çıkardığında aslında sizi sıkmaya çalışmıyor. Küçük beyninin en önemli egzersizlerinden birini yapıyor. Ve bu yüzden onunla yaptığınız günlük küçük sohbetler düşündüğünüzden çok daha büyük bir etkiye sahip. Çünkü bir bebeğin beyni bu şekilde birlikte yaşanan binlerce küçük anla şekilleniyor. Dördüncü madde ise
Zor olsa da ona hemen yardım etmemek. Diyelim ki top biraz uzağa yuvarlandı, kulesi devrildi, oyuncağa ulaşmaya çalışıyor ama henüz yetişemiyor ve biz onu zorlanırken gördük. Çoğu ebeveyn için bu kolay değil. İlk içgüdümüz hemen yardım etmek oluyor. Çünkü onları mutlu görmek istiyoruz. Onları hayal kırıklığına uğramış görmek istemiyoruz. Ama ilginç olan şu, bilim insanları çocukların gelişimi için her küçük zorluğun ortadan kaldırılmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü küçük mücadeleler küçük başarıların kapısını açıyor. Bir blok tekrar üst üste konduğunda, bir yapboz parçası sonunda yerine oturduğunda, bir oyuncağa kendi başına ulaşabildiğinde beyninde çok önemli bir şey oluyor. Çocuk yalnızca yeni bir beceri öğrenmiyor. Aynı zamanda biraz uğraştım ve sonunda başardım deneyimini yaşıyor. Araştırmalar bu tür küçük zorlukların özellikle beynin planlama, dikkat, dürtü kontrolü ve problem çözme ile ilgili bölgelerini desteklediğini gösteriyor. Ve bu beceriler bir gün ödev yapabilmenin, duygularını yönetebilmenin, sabredebilmenin ve sorunlarla başa çıkabilmenin temelini oluşturuyor. Bu yüzden her düştüğünde hemen kaldırmak, her zorlandığında problemi onun yerine çözmek, her hayal kırıklığını ortadan kaldırmaya çalışmak her zaman en iyi yardım şekli olmayabilir. Bazen en büyük yardım birkaç saniye beklemektir. Yanında kalmak ama onun yerine yapmamaktır. Çünkü çocuklar her zorluğu yaşayarak öğrenmezler ama hiçbir zorluk yaşamadan da öğrenemezler. Ve çoğu zaman bir çocuğun ihtiyacı olan şey önündeki her engelin kaldırılması değil, o engeli aşmaya çalışırken yanında birinin olduğunu bilmesidir. Son maddemiz ise düzenli akşam ritüelleri oluşturmak. Her gün aynı geçmez. Bazı günler her şey planladığınız gibi gider, bazı günler ise hiç gitmez. Zaten bir bebeğin ihtiyacı olan şey de kusursuz bir gün değildir. Tahmin edebildiği günlerdir. Bir banyo, bir hikaye, bir ninni. Bu küçük ritüeller basit görünebilir ama beynin sevdiği şeylerden biri de budur. Tahmin edilebilirlik. Çünkü çocuklar ne olacağını bildiklerinde kendilerini daha güvende hissederler ve güven duygusu öğrenmenin üzerine inşa edildiği en önemli temellerden biridir. Üstelik uyku sırasında da çok önemli şeyler olmaya devam eder. Bilim insanları beynin gün içinde öğrendiklerini büyük ölçüde uyku sırasında düzenlediğini biliyor. Bazı bağlantılar güçleniyor, bazıları ise temizleniyor. Kısacası beyin gün boyunca topladığı bilgileri işlerken çalışmaya devam ediyor. Bu yüzden iyi bir gece uykusu sadece daha az uykusuz bir çocuk anlamına gelmiyor. Aynı zamanda dikkat, hafıza ve öğrenme için de önemli bir rol oynuyor. Elbette her akşam aynı olmayacak. Bazen kitap okunamayacak, bazen ninni yarıda kalacak. Bazen her şey planlanandan farklı gelişecek. Bu çok normal. Çünkü çocukların ihtiyacı olan şey mükemmel bir rutin değil, tekrar eden küçük güven işaretleri. Ve çoğu zaman bir iyi geceler öpücüğü, bir sarılma ya da sakin bir ses tonuyla söylenen iyi geceler bir bebeğin gününü güven içinde kapatması için yeterlidir. Bu videodaki 5 öneri aslında günlük hayatın içinde doğal olarak yapabileceğimiz basit alışkanlıklar. Çünkü araştırmalar bize önemli bir şeyi tekrar tekrar gösteriyor. Bir bebeğin gelişimi için en önemli şeylerden biri onunla düzenli, sıcak ve duyarlı etkileşimler kuran bir yetişkinin varlığı. Bu yüzden kendinize sürekli daha fazlasını yapmanız gerektiğini söylüyorsanız güzel haber şu. Bir bebeğin beyninde yaşamın ilk yıllarında her saniye yaklaşık 1 milyon yeni bağlantı oluşuyor. Bu bağlantıları desteklemek için daha fazla oyuncak almanız, daha fazla para harcamanız ya da kusursuz bir ebeveyn olmanız gerekmiyor. Bu basit 5 maddeyle hemen harekete geçebilirsiniz. Ve eğer bebeğinizin dünyasını birlikte keşfetmeye devam etmek isterseniz Baby My Story'ye abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.